Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda çok güzel Tunus işi örgü modelinin anlatımını yapacağım. Bunun için 4 numaralı bir şiş kullanıyorum ve bebe yününü kullanıyorum. Arkadaşlar numarası silinmiş olabilir. Bir bebe yününü kullanıyorum. Dilediğiniz ipi seçebilirsiniz. Bu modeli birçok örgü çeşitlerinizde kullanabilirsiniz. Genelde kazak, hırka, yelek gibi örgülerimizin kenar kısmına uyguluyoruz ama bebek battaniyesine de çok yakıştırdığım bir modeldir arkadaşlar. Modelimiz pirinç, Tunus işinden pirinç veya bal peteği de diyen var arkadaşlar. Sayılardan oluşmuyor, yani sayılarımız katlardan oluşmuyor. Dilediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Ben şimdi model göstermek amaçlı kısa bir zincir çekeceğim ama bebek battaniyesini yapacak olursanız eğer yaklaşık 1 metre kadar zincirinizi çektikten sonra modelinize başlayabilirsiniz. Bu şekilde kilitledim. Zincirlerimi atıyorum. Dediğim gibi modelimiz katlardan oluşmuyor. Dilediğiniz kadar zincir çekerek başlayabilirsiniz. Ben yaklaşık bir 30 tane kadar zincirlerimi çekiyorum. İpiniz ince ise tığ numaranızı ona göre ayarlayabilirsiniz veya eliniz çok sıkıysa yine tığ numaranızı büyütebilirsiniz. Bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Şimdi zincirlerimi çektim. Her bir zincirimin içine bir tane ilmek çıkartıyorum. Sıradakine batıyorum. Bir tane ilmeğimi çıkarttım. Başına hiç dolamıyorum. Sıradakine batıyorum. Burada duran ipimi aldım. Aldığım ilmekleri şişimin üzerinde biriktiriyorum. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde çıkartalım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimden, bakın bütün zincirlerimden ilmeklerimi çıkarttım bu şekilde. Şimdi geri dönme işlemini yapacağız. Geri dönme işlemini yaparken her zaman çift alıyoruz. Öncelikle bu iki tanesini birlikte çektim. Daha sonra tığımın üzerindeki ve hemen yanındakinden çektim. Geri dönme işlemini yaparken elinizi sıkı tutmayın kesinlikle. Sıkı tuttuğunuzda örgünüz çok sert olur ve şekilsiz olur. Model dilediğiniz gibi dengede durmayabilir. Bir tığımın üzerindeki bir tane de gerideki ilmeğimi, iki tanesini birlikte çekerek sıra sonuna doğru geliyorum. Sıra sonuna doğru geldim. Bütün ilmeklerimi çift aldım. Şimdi bu sıradan itibaren model kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakın bir sıra düz örgü olarak ördüm. Başına hiç dolamıyorum. Son ilmeğim zaten şişimin üzerindeki ilmek. Sizin de gördüğünüz gibi. İkinci ilmeğimi örerken ters örüyorum. İpimi tığımın üstüne bıraktım. Şöyle ön tarafa getiriyorum. Burada tutuyorum. Bakın tuttum. Ters örgü olarak ördüm. Yanındakini direkt düz örgü olarak ördüm. Tekrar ipimi bakın şişimin üstüne aldım. Öndeki ilmeğe battım. İpim önde kaldı. Şurayı tutuyorum. Tutmadan da yapabilirsiniz. Tutarsanız daha kolay olur. Şu şekilde ipimi alıp içinden geçtim. Ters örmüş oldum. Tekrar bir tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Bir tane ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Bir tanesini düz, bir tanesini ters. Bir tanesini düz, bir tanesini ters. Bir tanesini düz, bir tanesini ters. Sıra sonuna kadar bir tanesini düz, bir tanesini ters örgü olarak şöyle bir tane veya iki tane ilmeğimiz kalasıya kadar gidelim. Sonuçta kaç tane kalacağını bilmediğimiz için en sondaki ilmeğimizi düz örüyoruz her zaman.
bir ters. Bu sırada 2 tane ilmeğim kenarda kalıyor. Bir tanesini düz denk geldiği için düz örüyorum. Kenar ilmeğimi 2 katında düz örgü olarak örüyorum. Bu sırada 2 tane düz geldiği için 2 tane ördüm. Geri geliyoruz. Aynı şekilde geri geliyoruz. Kenar ilmeğimiz her zaman düz örgü olarak olacak. Tekrardan 2 2 2 2 sıra sonuna kadar hepsini bu şekilde 2 tane alarak geliyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi örerek geldim. Şimdi arkadaşlar önceki sırada bir ters bir düz örmüştük. Bu sıradaysa tersimizin üstüne bakın belli oluyor zaten, kısa olan ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Yani tersin üstüne düz. Düzün üstüne ise ters. Tersin üstüne düz, kısa olan ilmeğimiz ters ilmektir. Onun üstüne düz, uzun olanın üstüne ters. Tersin üstüne düz. Düzün üstüne ters. Tersin üstüne düz. Düzün üstüne ters. Tersin üstüne düz. Düzün üstüne ters. Bu şekilde ilerleyelim. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters. En sonunda bir tane düzümü ördüm ve kenar ilmeğimiz her zaman düz ilmek olarak örülüyor arkadaşlar. Son ilmeğim önceki sırada düz olduğu için bu sıra onun üzeri ters. Kenar ilmeğimi 2 katından bu şekilden aldım ve ördüm. Tekrar geri geliyorum. Geri gelme işlemini yaparken elimizi bol tutalım, sıkı tutmayalım. Hatta geri dönüşlerde çok az bir marolaşma olabilir. Olması gereken de o zaten. Dümdüz olursa bilin ki eliniz sıkı. Ona göre elinizi gevşetebilirsiniz. Sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeğim zaten şişimin üstünde arkadaşlar. Model kendini az da olsa göstermeye başladı. Bakın geri dönüşümü yaparken çok az bir marollaşma var. Şimdi önceki sırada hemen girişte ters düz örmüştük. O yüzden tersin üstüne düz, düzlerin üstüne ters yapıyoruz. Burada hemen girişteki düzümün üstüne ters. Tersin üstüne düz. Düzün üstüne ters. Tersin üstüne düz. Düzün üstüne ters. Tersin üstüne düz. Düzün üstüne ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim arkadaşlar. En son ilmeğim düz örgü geldiği için düz örüyorum ve kenardaki ilmeğimi 2 katından aldım. Arkadaşlar model gördüğünüz gibi ortaya çıkmaya başladı. Modeli biraz daha büyütüp geliyorum hemen. Arkadaşlar modeli biraz büyüttüm, gördüğünüz üzere model çok güzel bir şekilde ortaya çıktı. Bunu kalın şiş kalın iple yaparsanız model daha da gösterişli olur. Göstermek amaçlı bu kadar yeterlidir. Şimdi bunun kapatma işlemini de sizlere gösteriyorum ama bunun için öncelikle şu şekilde geri dönmem gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Terslerim, yani bir önceki sırada ters yaptıklarımızı bir sonraki sırada düze çeviriyoruz. Böylece model çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Geri dönme işlemini yaptım. Şimdi modelimizin kapatılışına geçiyoruz. Sadece bu modeli değil, bütün örgü çeşitlerinizde, yani tunus işinde bu işlemi uygulayabilirsiniz.
Başına hiç dolamıyorum. Bakın başına hiç dolamıyorum. Sıradaki yuvaya batıyorum. İkisinden bir çıktım. Başına hiç dolamıyorum. Sıradaki yuvaya batıyorum. İkisinden bir çıktım. İkisinden çıktım bu şekilde. Hep aynı şekilde. Bunu isterseniz tığla da yapabilirsiniz. Tığla yaparsanız daha da işiniz kolaylaşır. Bebek battaniyesini yaparsanız eğer şişiniz küçük ve modelini sığmıyorsa tunus şeyleri de var. Uzun şişler de var. Misinalı tunus şişlerini alarak bu modeli battaniye yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel durduğunu kendiniz de görebiliyorsunuz. Kapatma işlemini yaparken çok fazla sıkı yapmayın. Çok fazla gevşek de yapmayın. Sıkı yaparsanız toplama olur. Gevşek yaparsanız marollaşma olur. Bu şekilde bütün ilmeklerimi alarak sıra sonuna geldim. Son ilmeğimi sık iğne yapıyorum. 2-3 zincir sonrası ipinizi kesebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ben bu parçaları da atmıyorum. Hepsini birleştirip daha sonra battaniye yapıyorum. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın.